Macy ailesinin hikayesi, New York'un kalabalık sokaklarında değil, Nantucket adasının hırçın kıyılarında filizlenir. 19. yüzyılın başlarında bu ada, gençlerin kitaplardan önce denizi okumayı öğrendiği bir balina avcılığı merkezidir. Roland Hussey Macy, 1822. yılda disiplin ve çalışkanlığı temel alan bir Quaker ailesinde dünyaya gelir. Henüz 15 yaşındayken Emily Morgan adlı balina gemisine katılır ve Kuzey Atlantik'in acımasız sularına açılır. Bu yolculuk, Roland'ın hayatında silinmeyecek bir iz bırakır. Elinde taşıdığı küçük kırmızı yıldız dövmesi, onun için bir süs değil, bir umut sembolüdür. Fırtınalarda, hayal kırıklıklarında ve yalnızlıkta bu yıldız ona yolunu hatırlatan sessiz bir dost olur. Bazen bir insanı ileriye taşıyan şey, sahip olduğu tek inançtır. Karaya döndüğünde Roland şansını ticarette denemeye karar verir. 1843 ile 1855 yılları arasında Massachusetts'ten batı yakasına uzanan küçük kuru gıda dükkanları açar. Altına hücum döneminin hareketliliği umut verse de her girişim başarısızlıkla sonuçlanır. Yanlış yerler, yanlış ürünler ve yanlış zamanlamalar onu defalarca sıfıra döndürür. Ama işte tam bu noktada hikaye ilginçleşir. Roland, başarısızlığı bir son değil, bir öğretmen olarak görmeye başlar. Müşterileri dikkatle izler ve ticaretin mallardan çok güven, ilgi ve hizmetle ilgili olduğunu fark eder. Bazen bir yıldız sizi zenginliğe değil, doğru yola götürür. 1858 yılında Roland New York'a taşınır. O dönemde tüccarların çoğu Manhattan'ın alt kesimlerinde toplanmıştır. Roland ise risk alır ve mağazasını şehrin henüz gelişmemiş sayılan 6. cadde ile 14. sokak köşesinde açar. Şehrin büyüyeceğini ve bu noktanın bir gün merkez olacağını hisseder. İlk gün kasaya giren para sadece 118 dolardır. Mütevazı ama umut dolu bir başlangıçtır. Roland, perakendenin sabırla büyüyen bir iş olduğunu bilir. Uygun fiyatlar, güler yüz ve yenilik müşteriyi geri getirir ve konuşturur. O dönemde alışılmadık bir yöntem benimser. Pazarlık yerine sabit fiyat uygular ve para iade garantisi sunar. Personelini kim olursa olsun her müşteriye saygıyla yaklaşmaları için eğitir. Bugün sıradan görünen bu anlayış, o yıllarda adeta bir devrimdir. Roland, mağazanın sadece alışveriş yapılan bir yer olmaması gerektiğini erkenden anlar. Vitrinleri dikkat çekici sergilerle doldurur. Noel döneminde çocuklar için Noel Baba'yı mağazaya getirerek alışverişi bir deneyime dönüştürür. Bu dönüşümde kuzeni Margaret Gitchell'in payı büyüktür. Bir matematik öğretmeni olan Margaret, ürün yelpazesini mücevherden oyuncağa, ev eşyalarına kadar genişletir. Her yerde ol, her şeyi dene ve müşteriyi şaşırt sloganını hayata geçirir. Vitrinlerde zaman zaman kedi kostümlü bebekler ya da mekanik düzenekler sergilenir. Margaret, Roland'ı kırmızı yıldızı mağazanın simgesi yapmaya ikna eder. Antetli kağıtlarda, etiketlerde ve vitrinlerde bu yıldız yerini alır. 1860'lı yılların ortasında kırmızı yıldız artık Macy's'le özdeşleşmiştir. Satışlar katlanarak artar, çalışan sayısı yüzleri bulur. Bugün mağazaların gösterişle müşteri çekme anlayışında bu miras hala hissedilir. Roland, perde arkasında da yenilik yapar. Kaliteyi korumak için yerinde üretim başlatır ve sadece nakit ödeme sistemine geçer. Peki sizce Roland Macy'yi başarıya götüren şey şans mıydı yoksa vazgeçmemesi mi? Bu hikayenin devamında sizi şaşırtacak detaylar var. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve gece gelen tarihe abone olmayı unutmayın. Çünkü birazdan anlatacaklarımız tarihe bakışınızı değiştirebilir. Roland Macy, memnun olmayan her müşteriye para iadesi sözü verdi. O dönemde alıcı dikkatli olmalı anlayışının geçerli olduğu düşünülürse, bu karar son derece cesurdu. Onun için güven, ticaretin görünmeyen ama en değerli sermayesiydi. Mağazanın arka kısmına yerleştirilen soda çeşmesi, basit ama etkili bir fikirdi. Susayan alışverişçiler rafların arasında daha uzun süre vakit geçiriyordu. Böylece alışveriş bir zorunluluk olmaktan çıkıp küçük bir yolculuğa dönüşüyordu. 1870'li yılların başında yeni bölümler açıldıkça mağaza yan binaları da içine alarak büyüdü. Roland'ın yıldızı giderek parlıyordu.
Ancak her yükselişin gölgesinde görünmeyen bir kırılma noktası vardır. 1877 yılda Avrupa seyahati sırasında Roland henüz 54 yaşındayken Bright hastalığına yenik düştü. Başarıyla şekillenen bir hayat beklenmedik bir anda yarım kaldı. Kısa süre içinde ortakları Abel Laforge ve Robert Valentine da hayatlarını kaybetti. Şirket arka arkaya yaşanan bu kayıplarla sarsıldı. Roland geride güçlü bir miras bıraktı. Ailesi güvendeydi ancak işin büyük kısmı oğluna devredilmedi. Belki de mağazayı yönetmenin herkes için uygun bir karakter gerektirdiğini düşünüyordu. Şirket aile içinde kalmaya devam etti. Fakat vizyoner liderliğin yokluğu yeni bir dönemin kapısını aralıyordu. Bu hikayenin sonraki sahnesi farklı isimler tarafından yazılacaktı. Macy'nin öyküsü yalnızca bir şirketin değil, insan karakterlerinin de hikayesidir. Roland Macy, başarısızlığı kabullenmeyi reddeden tavrıyla 19. yüzyılın girişimcilik ruhunu temsil etti. Margaret Giselle ise sessiz ama derin bir dönüşüm yarattı. Erkek egemen bir dünyada liderlik edilebileceğini ve yeniliğin cinsiyet tanımadığını gösterdi. Daha sonra sahneye çıkan Isidore ve Nathan Strauss gibi göçmen liderler, refahın toplum yararına nasıl kullanılabileceğini ortaya koydu. Onları izleyen Jesse ve Percy ile Edward Finkelstein gibi profesyonel yöneticiler, değerleri korurken modern dünyanın taleplerine uyum sağlamaya çalıştı. Her nesil mağazanın misyonunu kendi döneminin ruhuna göre yeniden yorumladı. Bu nedenle Macy markası, Amerikan tarihinin yaşayan bir hatırası haline geldi. Yakından bakıldığında bu mirasın içinde hırs, yaratıcılık, trajedi ve yeniden doğuş katmanları görülür. Daha derinde ise ticaretle kültür arasındaki ince çizgiye dair sorular yer alır. Kâr amacı güden bir işletme, toplumsal ritüellere onları tüketmeden katkı sağlayabilir mi? Bir geçit töreni ticarileştiğinde samimiyetini kaybeder mi? Yoksa herkes için erişilebilir bir neşe alanı mı yaratır? Macy mirası, cevabın niyette ve şeffaflıkta saklı olduğunu fısıldar. Kurucular ve yöneticiler, müşteriyi memnun etmenin aynı zamanda toplumu güçlendirdiğine inanıyordu. Güvenin en kalıcı sermaye olduğunu biliyorlardı. Yine de büyüme her zaman bedelsiz olmadı. Zaman zaman daha küçük rakiplerin ve yerel kimliklerin geri planda kaldığı anlar yaşandı. Cömertlikle ticarileşme arasındaki bu gerilim, modern tüketim kültürünün de bir yansımasıdır. Roland'ın vefatından sonraki 20 yıl boyunca 14. caddedeki mağaza istikrarlı biçimde büyümeyi sürdürdü. Dul eşi ve danışmanları, adil fiyatlandırma, çarpıcı vitrinler ve güvenilir kalite ilkelerinden ödün vermedi. Ancak 1880'li yıllara gelindiğinde, perakende dünyası artık eski kurallarla işlemiyordu. New York şehri kuzeye doğru genişliyor, Ladies Mile boyunca ve daha iç kesimlerde yeni büyük mağazalar yükseliyordu. Siegel Cooper ve B. Altman gibi rakipler, alışverişi başlı başına bir deneyime dönüştüren görkemli ticaret yapıları inşa ediyordu. Macy's ise 14. caddede kök salmaya devam ederse, bu dönüşümün gerisinde kalma riskiyle yüz yüzeydi. Bu noktada hem bir ihtiyaç hem de bir fırsat olarak Strauss ailesi ortaya çıktı. Bavyera'nın Palatinat bölgesinden gelen Yahudi göçmen Strauss ailesi, Amerika'da tutunma mücadelesi veriyordu. Ailenin reisi Lazarus Strauss, 1850'li yıllarda ailesini Georgia'ya taşımış ve burada bir genel mağaza işletmişti. Amerikan İç Savaşı işleri tamamen çökertince 1865 yılında New York'a taşındılar. Lazarus'un oğulları Isidore ve Nathan, Çin menşeli cam eşyalar satan L. Strauss Sons adlı işletmeyi kurdu. 1874. yılında Lazarus, Macy yönetimine bir teklifle gitti. Mağazanın bodrum katında porselen ve kristal ürünler satmak istiyordu. Bu küçük adım zamanla güçlü bir ortaklığa dönüştü. Strauss ailesinin kaliteye ve hizmete gösterdiği titiz yaklaşım, Macy's'in temel değerleriyle örtüşüyordu. Daha önce yalnızca kumaş alan müşteriler artık sepetlerinde porselen ve kristal ürünlerle mağazadan ayrılıyordu. Isidore ve Nathan son derece hırslıydı. Büyük mağazaların perakendenin geleceği olduğuna inanıyorlardı.
Macy's'in kalabalıkları kendine çekme gücü onları derinden etkiledi. 1888 yılında Roland Macy'nin ölümünden sonra kardeşler şirkete ortak oldu. 1896 yılına gelindiğinde ise R.H. Macy and Company'nin tamamını devraldılar. Bu durum Macy ailesinin doğrudan kontrolünün sonunu işaret ediyordu. Ancak Macy hikayesi burada sona ermiyordu. Isidore ve Nathan marka adını korudu. Kırmızı Yıldız'ın sadakati temsil ettiğini biliyorlardı. Margaret Gitchell'in yenilikleri de dahil olmak üzere mağazanın personelini ve geleneklerini sürdürdüler. Strauss kardeşlerin yönetiminde Macy's, Roland Macy'nin hayal edemeyeceği bir büyüme sürecine girdi. Sermaye kadar vizyon da getirdiler. Elektrikli aydınlatma ve asansör gibi yeni teknolojilere yatırım yaparak mağazanın verimli çalışmasını ve akşam saatlerinde de açık kalmasını sağladılar. Fazla stokların ve daha az moda ürünlerin indirimli fiyatlarla satıldığı özel bir bölüm oluşturdular. Bu uygulama tutumlu müşterileri çekti ve satış hızını artırdı. Kadınları satış görevlisi ve yönetici olarak işe alan ilk büyük perakendeciler arasında yer aldılar. Bu adım perakende sektöründe kadınlar için yeni fırsatların önünü açtı. 20. yüzyılın başında kardeşler kritik bir kararla karşı karşıya kaldı. Taşınmak mı yoksa sıkışıp kalmak mı? 14. caddedeki mağaza çevresindeki binalar tarafından kuşatılmıştı. Şehrin ticari merkezi ise hızla kuzeye kayıyordu. 1902 yılında Strauss ailesi cesur bir adım attı. Broadway ve 34. caddede Herald Square'de yeni bir amiral gemisi mağazası açıldı. O dönemde bu bölge ciddi ticaret için fazlasıyla kuzeyde kabul ediliyordu. Yeni mağaza Palladian tarzı cephesi, görkemli kemerleri ve zamanla 1 milyonu aşan perakende alanıyla dikkat çekti. Müşterileri yeni merkeze taşımak için ücretsiz buharlı vagonlar devreye alındı. Bu karar kısa sürede doğrulandı. Herald Square, New York'un perakende kalbi haline geldi. Yeni bina yeniliklere alan açtı. 1902 yılında Almanya'dan ithal edilen mekanik yürüyen merdiven kuruldu. İnsanlar yalnızca binmek için sıraya giriyordu. Vitrinler artık başlı başına hikayeler anlatıyordu. Noel döneminde masal sahneleri ve oyuncak askerler hareket ediyordu. Paskalya'da çiçekler ve moda vitrinlerde yarışıyordu. Bu vitrinler yalnızca tanıtım değil, ticaretle kültür arasındaki çizgiyi bulanıklaştıran sahnelere dönüşmüştü. 1912 yılında büyük bir trajedi yaşandı. Isidore ve eşi Ida, Titanic faciasında birlikte hayatlarını kaybetti. Ida eşini terk etmeyi reddetti ve onunla birlikte öldü. Bağlılıkları tarihe kazındı. Nathan şirketi yönetmeye devam etti. Ancak hayırseverlik çalışmaları giderek ön plana çıktı. Süt pastörizasyonunu savunarak bebek ölümlerinin azalmasına katkı sağladı. Mağaza uzun yıllar Strauss ailesinin kontrolünde kaldı. Ancak tek bir aileden daha büyük bir yapıya dönüşmesinin temelleri atılmıştı. Birleşmeler, yeniden markalaşmalar ve dijital dönüşüm süreci başladı. Yerel mağaza isimleri yerini Kırmızı Yıldız'a bıraktı. E-ticaretin yükselişi, ekonomik krizler ve değişen tüketici alışkanlıkları Macy's'i yeniden şekillendirdi. Ancak temel anlayış değişmedi. Güven, hizmet ve yenilik. 1909 yılında o dönem Osmanlı egemenliği altında bulunan Filistin'e bir yolculuk yaptı. Kudüs ve Yafa'da aşevleri, yetimhaneler ve sağlık klinikleri kurulması için ciddi bağışlarda bulundu. Tarım yapılabilmesi için toprak alımlarını finanse etti. Bataklıkların kurutulmasına kaynak ayırdı. Birinci Dünya Savaşı yıllarında şartlar daha da sertleşti. Ablukalar yüzünden yiyecek bulmanın zorlaştığı dönemlerde, diplomatik kanalları kullanarak un ve şeker sevkiyatları organize etti. Bu işlerin büyük bölümünde eşi Lena'nın etkisi vardı. Lena onunla birlikte seyahat etti. Sahada süreci takip etti ve yerel kadınlarla omuz omuza çalıştı. Strauss ailesi, yardımın sınır tanımaması gerektiğine inanıyordu. Onların gözünde ticari başarı aynı zamanda uluslararası bir sorumluluk demekti. Isidore'un ölümünden sonra yeni bir kuşak devreye girdi. Oğulları Jesse ve Percy ile Nathan'ın oğulları Oscar ve Nathan Jr. işletmede aktif roller üstlendi. Mağazayı modernleştirdiler. Bilimsel envanter yönetimini uyguladılar. Birinci Dünya Savaşı'nın sarsıntıları ve 1920'li yılların ekonomik dalgalanmaları içinde Macy's'i karlı tutmayı başardılar.
Bu dönemde mağazanın tatillerle kurduğu bağ daha da güçlendi. Yeni amiral gemisinin cazibesini korumak isteyen yöneticiler, rakiplerini gölgede bırakacak bir halkla ilişkiler hamlesi tasarladı. Şükran Günü sabahı bomboş sokakları dolduracak bir etkinlik planlıyorlardı. 1980'li yıllar Macy's için başka bir sınavdı. Perakende dünyasında yükselen karizmatik bir yönetici olan Edward Finkelstein, şirketin düşmanca devralmalara karşı korunması gerektiğine inanıyordu. 1986 yılında kaldıraçlı bir yapı kurdu. Macy's milyarlarca dolar borçlanarak şirketi hissedarlardan geri aldı ve özel bir yapıya dönüştürdü. Bu hamle rakipleri uzak tutmuştu. Ama aynı zamanda Macy's'in omuzlarına sürekli büyüme isteyen ağır bir borç yükü bindirmişti. Nakit yaratmak için gayrimenkuller satıldı. Daha çok ses getiren kampanyalara ve gösterişli promosyonlara yatırım yapıldı. Müşteriye ödüller sunan, daha büyük alışverişleri teşvik eden bir kredi kartı çıkarıldı. Daha varlıklı kitleye ulaşmak için mağazaların içinde Imagine adıyla özel bölümler açıldı. Güneş kuşağındaki yeni pazarlar hedeflendi. Finkelstein bir adım daha ileri gitti. Bloomingdale's gibi prestijli zincirlerin sahibi olan Federated Department Stores'u satın almak için zorlu bir mücadele başlattı. Bu savaş yönetimin dikkatini ve kaynaklarını tüketti. Ardından 1987 borsa çöküşü geldi. Durgunlukla birlikte tüketici harcamaları düşünce Macy's kendini aşırı borçlanmış halde buldu. 1992 yılında ödemeler kapıya dayanmışken ve satışlar gerilemişken şirket iflas koruma başvurusu yaptı. Bu gelişme perakende dünyasında şok etkisi yarattı. Büyük mağazaların genişlemeyi sadece borçla finanse ettiği bir dönemin kapanmaya başladığı hissedildi. Halkın hayalinde hala parıldayan kırmızı yıldız ilk kez kırılgan görünüyordu. Şimdi hikayenin en ikonik sahnelerinden birine geliyoruz. 1924 yılının Şükran Günü sabahı, New York'ta kışın ilk işaretleri belirirken bir grup Macy's çalışanı Harlem'de 145. caddede toplandı. Palyaçolar, kovboylar, çocuk tekerlemelerinden karakterler gibi kostümler giydiler. Onlara Central Park hayvanat bahçesinden ödünç alınan canlı hayvanlar eşlik ediyordu. Bando takımları neşeli melodiler çalıyor, araçlar ilerliyor, en sonda Noel Baba'yı taşıyan bir kızak yaklaşıyordu. Alay Herald Meydanı'na ulaştığında Noel Baba mağazanın balkonuna çıktı. Orada sembolik bir törenle kedilerin kralı ilan edildi. Yöneticiler bunu Noel geçit töreni olarak tasarlamıştı. Noel Baba şehre gelmiş olacak, insanlar da tatil alışverişine davet edilecekti. Bir yandan da Şükran Günü'nde eski kıyafetlerle şeker toplayan çocukların Raga Muffin Günü geleneğinin kasvetli havası gölgede bırakılacaktı. Ve gerçekten de öyle oldu. Düzensiz bir sokak geleneğinin yerini düzenli bir harikalar şöleni aldı. İlk geçit törenini yaklaşık çeyrek milyon kişinin izlediği tahmin ediliyordu. Manhattan sokaklarında hayvanların yürümesi, canlı bir Noel Baba'nın alkışlanması insanları büyülemişti. Macy's bunun yıllık bir gelenek olacağına söz verdi. 1927 yılına gelindiğinde geçit töreninin rotası değiştirildi ve başlangıç noktası 110. cadde oldu. Canlı hayvanların yerini ise dev balonlar aldı. Bu balonlar kuklalarıyla ünlü kuklacı Tony Sark tarafından tasarlanmıştı. Bazıları Felix the Cat gibi çizgi film karakterlerini canlandırıyordu. Dev gövdelerine rağmen kalabalığın üzerinde zarifçe salınıyorlardı. Bir balon yırtıldığında ya da kontrolden çıktığında manşetler oluşuyordu. İlk balonlardan birinin kopup Long Island üzerinde sürüklendikten sonra okyanusa düşmesi hafızalara kazındı. 1930'lu yıllar boyunca geçit töreni büyüdü. Milyonlarca insan güzergah boyunca sıralandı. Radyo yayınları bandoların sesini ve kalabalığın coşkusunu ülke çapındaki evlere taşıdı. İkinci Dünya Savaşı sırasında kauçuk ve helyum savaş için toplanınca geçit töreni durduruldu. Ama 1945 yılında daha da güçlü bir enerjiyle geri döndü. 2 yıl sonra geçit töreni sinema tarihinde ölümsüzleşti. Miracle on 34th Street filminde bu sahneye yer verildi. Açılışta sarhoş bir Noel Baba'nın yerine Kris Kringle adlı iyi yürekli bir adamın geçtiği hikaye anlatılıyordu. Macy's film yapımcılarının gerçek görüntüler çekmesine ve markayı kullanmasına izin verdi. Çünkü bu filmin Macy's'le Noel fikrini halkın zihninde daha da pekiştireceğini biliyorlardı.
Kris Kringle'ın gerçekliğini kabul eden hayırsever bir tüccar olarak tasvir edilen R.H. Macy figürü, mağazayla Noel Baba arasındaki bağı daha da sağlamlaştırdı. Noel büyüsü yalnızca geçit töreniyle sınırlı kalmadı. Vitrinler her yıl daha ayrıntılı hale geldi. Buhar, elektrik ve daha sonra hidrolik sistemlerle çalışan hareketli sahneler sergilenmeye başlandı. 1920'li yıllarda vitrinler gizli asansör sistemleri üzerine kuruluyordu. Dekoratörler alt atölyelerde sahneleri hazırlıyor, sonra asansörle yukarı çıkarıyordu. Yoldan geçenler inşaatı değil, sanki sihirle ortaya çıkmış sonucu görüyordu. 1948 tarihli bir vitrinde çocuklar vitrine bağlı bir sokak posta kutusuna Noel Baba için mektup atabiliyordu. Vitrinin içinde hareketli bir konveyör sistemi vardı. Macy's minik zarfları Noel Baba figürüne taşıyor, figürde mektupların alındığını gösteren bir damga basıyordu. Başka bir vitrin ise pencereleri sesli anlatımlı kukla gösterisine dönüştürerek televizyonun yakında benzer eğlenceleri evlere taşıyacağını adeta haber veriyordu. Mağaza için Noel Baba deneyimi de ayrı bir gelenek haline geldi. Şükran Günü. Geçit töreninden sonra Noel Baba, her yıl üst katlarda kurulan Kuzey Kutbu Köyü Santaland'a yerleşti. Çocuklar kucağına oturmak, dileklerini fısıldamak ve şeker kamışı almak için saatlerce kuyrukta bekledi. Yıllar içinde dekorlar basit fonlardan çıktı. Mekanik elfler, parıldayan ışıklar ve yapay kar yağışıyla dolu bir dünyaya dönüştü. Her çocuğun o anı yaşayabilmesi için mağaza onlarca Noel Baba çalıştırmaya başladı. Macy's Noel Babasını ziyaret etmek, ailelerin ev filmlerine ve albümlerine giren bir ritüel oldu. Yine de bu tatil büyüsünü yönetmek her zaman kolay değildi. Her gelenek gibi bunun da tartışmaları, rekabeti ve kırılma noktaları vardı. Rakip mağazalar vitrin yarışını yeni bir seviyeye taşıyordu. Lord & Taylor, vitrinlere sahne etkisi kazandıran asansörlü pencereleri tanıttı. Dekorlar bir anda görünür hale geliyor, yoldan geçenler kendilerini bir gösterinin tam ortasında buluyordu. 1937 yılında ise daha da iddialı bir hamle yaptılar. Ürün sergilemeden yalnızca sanatın insanları cezbedebileceğini savunarak tamamen dekoratif vitrinler hazırladılar. 5. caddedeki Saks mağazası bu rekabete sanat dünyasını dahil etti. Ünlü ressamlar ve tasarımcılar vitrin düzenlemeleri için görevlendirildi. Macy's ise bu meydan okumaya farklı bir yoldan karşılık verdi. Anlatı gücünü arttırdı. Vitrinlerde hikaye temaları yoğunlaştırıldı. Tanınmış çizerlerle çalışıldı ve tam zamanlı görsel mağazacılık ekipleri kuruldu. Ortaya çıkan bu yaratıcılık yarışı sadece alışverişçileri mağazalara çekmekle kalmadı. Vitrin tasarımını başlı başına bir meslek haline getirdi. Bu alana özel dergiler yayımlanmaya başladı. Yarışmalar düzenlendi, ödüller verildi. Ticari sanatla güzel sanatlar arasındaki sınırlar giderek silikleşti. Bu yeniliklerin etkisi kısa sürede hissedildi. Hasat dönemiyle Noel arasındaki o sakin zaman artık beklenti ve heyecanla dolu bir mevsime dönüşmüştü. Ülke genelindeki perakendeciler Macy's'in vitrinlerini, geçit törenlerini ve Noel Baba ziyaretlerini örnek almaya başladı. Gazeteler, Şükran Günü'nden sonraki günü yoğun trafik ve alışveriş kalabalıkları nedeniyle Kara Cuma olarak adlandırmaya başladı. İster bilinçli, ister kendiliğinden gelişmiş olsun, Macy's Noel sezonunu sonbaharın son haftalarına kadar uzatarak tüketici alışkanlıklarını kalıcı biçimde şekillendirdi. Mağaza yalnızca ürün satmıyordu. Aynı zamanda nostalji, gösteri, cömertlik ve ticaretle örülü bir bayram fikrini, yani Amerikan Noel'ini de satıyordu. Ülke yeni düzen programları ve İkinci Dünya Savaşı için yürütülen sanayi seferberliğiyle toparlanırken Macy's bu dönemi fırsata çevirdi. 1939 yılında New York, Flushing Meadows'ta Dünya Fuarı'na ev sahipliği yaptı. Fuarın teması yarının dünyasını inşa etmekti. Macy's, leke ve kırışıklıklara dayanıklı sentetik kumaşların ve modern ev aletlerinin sergilendiği bir pavyonun sponsorluğunu üstlendi. Mağazanın alıcıları elektrikli ev aletlerini yakından inceledi. Kısa süre sonra satış reyonlarında yer alacak buzdolapları, çamaşır makineleri ve elektrikli süpürgeler için siparişler verildi.
Savaş yıllarında karne uygulamaları gereksiz tüketimi kısıtladı. Macy's buna da uyum sağladı. Etsiz yemek tarifleri ve daha az kumaş kullanılan kıyafet kalıpları içeren zafer yemek kitapları sundu. Karne pulları ve jetonların dağıtımı için devlet kurumlarıyla işbirliği yaptı. Bodrum katının bir bölümü karne kuponu değişim merkezine dönüştürüldü. Çalışanlar gönüllü olarak hava saldırısı görevlisi oldu. Mağazanın çatısı geceleri uçak gözlemi için kullanıldı. Satış tezgahlarında savaş tahvilleri tanıtıldı. Vitrinlerin tamamı vatansever temalarla donatıldı. Ticaretle yurttaşlık görevi bilinçli biçimde iç içe geçirildi. Savaş, şirkete kaderinin ülkenin kaderiyle bağlantılı olduğunu bir kez daha hatırlattı. Savaştan sonra geri dönen askerler, birikmiş maaşlarıyla mağazaların koridorlarına akın etti. Evlerini döşemek, sivil kıyafetler giymek istiyorlardı. Macy's, Long Island ve New Jersey'de şubeler açarak gazilerin yaşadığı banliyölere yayıldı. Savaş sonrası evlilik patlamasını yakalamak için gelin kayıt sistemini başlattı. Mağaza, tüm aileye hitap eden bir buluşma noktası olarak tanıtıldı. 20. yüzyılın ilk yarısı alışverişi bir eğlenceye dönüştürdü. Caz müzikleri pick-up kabinlerinden yükseliyor. Mankenler daha kısa etek boylarıyla vitrinlerde yer alıyordu. Kozmetik tezgahları yeni özgürleşen kadın kuşağına ruj ve allığı tanıtıyordu. Macy's hazır giyim bölümünü genişletti. Mağaza içinde terziler çalıştırıldı. Moda trendleri için kişisel alışveriş danışmanları görevlendirildi. Müşterilerin yeni müzikleri dinleyebileceği dinleme odaları kuruldu. Gösteri mutfaklarında ev hanımlarına yeni yemekler öğretildi. Radyo hem bir tanıtım aracı hem de çok satan bir ürün haline geldi. Macy's, müzik ve ev yaşamına dair programlara sponsor olarak adını ülke çapındaki evlere taşıdı. Tüketim bir kendini ifade biçimine dönüştükçe mağazanın satışları arttı. Ancak 1929 yılında borsa çöktü. Ülke büyük bir bunalıma sürüklendi. İşsizlik arttı. Aşevlerindeki kuyruklar kasalardaki kuyrukları geçti. Macy's yönetimi ne çalışanlarını ne de müşterilerini terk etti. Battaniye, iç çamaşırı ve konserve gıda gibi temel ürünler çok düşük fiyatlarla sunuldu. Taksitli ödeme planları devreye alındı. Çalışan yemekhanesinde maliyetine yemek verildi. 1931 ile 32 yıllarının sert kışında 10.000'den fazla ürün ücretsiz dağıtıldı. Mağaza önünde toplanan işsizlere her gün sıcak yemek verildi. Bu yardımların önemli bir kısmı Strauss ailesinin özel kaynaklarıyla karşılandı. Hayırseverlik, ücretsiz kömür dağıtımı ve halk hamamlarıyla genişletildi. Yönetim zor zamanlarda güvenin korunmasının gelecekte karşılığını vereceğine inanıyordu. Ekonomi toparlanmaya başladığında Macy's yeniden büyümeye hazırdı. 1941 yılında Amerika savaşa girmeden kısa süre önce Bronx'ta ilk şube mağazası açıldı. Bu adım, alışverişi insanların yaşadığı yerlere taşıyan yeni bir dönemin habercisiydi. Modern envanter sistemleri benimsendi. Müşteri akışı analiz edildi. Floresan aydınlatma ve gelişmiş havalandırma kuruldu. Mağaza, kendi markalarıyla daha uygun fiyatlı ürünler sunmaya başladı. Macy's hem lüksün adresi olmayı hem de günlük ihtiyaçları karşılamayı başardı. Bu ikili kimlik, ekonomik fırtınalar karşısında ayakta kalmasını sağladı. Gökyüzünde geçit töreninin balonları süzülürken, vitrinler bu bayram gösterisini sokağa taşıyordu. Macy's vitrinlerini 1870'li yıllardan beri süslüyordu. Ancak profesyonel vitrin tasarımcılarının devreye girmesiyle bu pencereler basit sergiler olmaktan çıktı. Zamanla karmaşık hikayelerin anlatıldığı sahnelere dönüştü. 1874. yılında mağaza, tarihçilerin New York'taki ilk tatil vitrini olarak kabul ettiği düzenlemeyi yaptı. Camların arkasına Almanya'dan getirilen porselen bebekler ve oyuncak arabalar yerleştirildi. Bu yenilik kısa sürede kalabalıkları çekti. 1880'li yıllara gelindiğinde çocuklar vitrinlerin önünde duruyor, teneke ağaçların etrafında ilerleyen minyatür trenlerin mekanik sahnelerini izlemek için burunlarını cama dayıyordu. 1890'lı yıllarda Roland'ın kuzeni Margaret Gichel sahneye çıktı. Çocuk kıyafetleri giydirilmiş, oyuncak tabaklar ve minik mutfak eşyalarıyla oynayan kedilerden oluşan bir vitrin düzenledi. Bu sahne büyük bir sansasyon yarattı. Mağaza, Chicago'ya kadar uzanan gazetelerde manşet oldu.
20. yüzyılın başında elektrik ve mekanik alanındaki gelişmeler vitrin sanatını bambaşka bir noktaya taşıdı. Vitrinlerin altına gizlenen buhar motorları kağıt hamurundan hayvanları dans ettiriyor, teneke askerleri yürütüyordu. Kasnaklar ve dişliler sahneleri canlıymış gibi hareketlendiriyordu. 1900 bir tarihli Kızıl Yıldız sirki vitrini bu dönemin simgesi oldu. Bisiklet süren palyaçolar, takla atan akrobatlar ve kırbaç sallayan bir sirk yöneticisi minyatür bir çadırın içinde dönüp duruyordu. Tüm bu sahne tek bir motorla çalışıyordu. İnsanlar eğlence parkları dışında böylesine hareketli bir sanat eserini nadiren görmüştü. Birinci Dünya Savaşı yıllarında vitrinler vatansever bir tona büründü. Cepheye çorap ören askerler, dua masalarında bir araya gelen aileler vitrinlerde canlandırıldı. 1920'li yıllarda ise modern hayat kutlanıyordu. Gramofon eşliğinde dans eden genç kadınlar, kağıt hamurundan uçaklarla gökyüzünde süzülen pilotlar, kurabiye kutularından yükselen gökdelenler. Bu vitrinler yalnızca müşteri çekmedi. Dönemin hayallerini, umutlarını ve kaygılarını da yansıttı. Rekabet son derece sertti. Savaş sonrası dönemde Macy's coğrafi olarak da büyüdü. 40'lı ve 50'li yıllarda bölgesel mağazalar satın alındı. Florida'dan Kaliforniya'ya kadar yeni şubeler açıldı. Kızıl Yıldız tek bir binadan ülke çapında tanınan bir sembole dönüştü. Televizyonun yaygınlaşmasıyla geçit töreni ulusal bir gösteriye dönüştü. 1953 yılından itibaren aileler balonları ve şamandıraları evlerinden izlemeye başladı. 1958 yılında Hudson Nehri üzerinde düzenlenen görkemli havai fişek gösterisi şirketin 100. yılını kutladı. Bu etkinlik ileride her yıl tekrarlanacak olan 4 Temmuz havai fişek geleneğinin başlangıcı oldu. Geçit töreninin dönüşümünün arkasındaki isimse Tony Sarg'dı. Kukla sanatını yeniden canlandıran bu tasarımcı, dev balon fikrini hayata geçirdi. Helyumla şişirilen, iplerle yönlendirilen balonlar gerçek hayvanların yerini aldı. Balonları kontrol etmek için eğitimli görevliler kullanıldı. Rüzgarla mücadele etmek kolay değildi. Ama gökyüzünde süzülen bu figürler geçit törenini unutulmaz kıldı. Ve böylece vitrinler, balonlar ve hikayeler birlikte çalışarak tatil coşkusunu sokaklardan gökyüzüne taşıdı. 1928 yılındaki geçit töreninde beklenmedik bir olay yaşandı. 60 fit yüksekliğindeki Felix the Cat balonu iplerinden kurtuldu. Doğu Nehri'nin üzerinden doğuya doğru sürüklendi ve sonunda okyanusa düştü. Arkasından küçük bir tekne filosu harekete geçti. Sanki kaçan bir evcil hayvan kovalanıyormuş gibiydi. Gazeteler bu kaçışı nefes nefese aktardı. Macy's bunu bir rezalet gibi görmek yerine fırsata çevirdi. Geçit töreninin sonunda bırakılan balonlara bundan böyle iade adresi etiketleri takılacağı duyuruldu. Bulup geri getiren herkese hediye çeki verilecekti. Bu balon bırakma işi New Yorklular için yıl sonunda oynanan bir oyuna dönüştü. Ve daha şimdiden bir sonraki geçit töreni için merak ve heyecan birikmeye başladı. Zamanla balonlar daha karmaşık hale geldi. 1930'lu yıllara gelindiğinde Tony Sarg ve ekibi iç hava odacıklarıyla yüz hatları ve belirgin ayrıntılar vermekte ustalaştı. 1934 yılında lisanslı bir Mickey Mouse balonu ortaya çıktı. Bu, geçit töreninin popüler bir çizgi film karakteriyle yaptığı ilk büyük işbirliğiydi. Ardından yeni figürler geldi. Superman, Temel Reis, sonra Snoopy, Kurbağa Kermit. Her yeni karakter aylar süren tasarım ve deneme gerektiriyordu. Önce kilden modeller hazırlanıyor, sonra bu biçimler dikilmiş kumaş panellere aktarılıyordu. Helyum miktarı ince bir dengeydi. Çok fazla helyum taşıyıcıları yerden kesebilecek kadar balonu hafifletirdi. Az helyumsa balonu sarkıtır, görüntüyü bozar, kontrolü zorlaştırırdı. Bu yüzden organizatörler rüzgarı ciddiye aldı. Hava durumunu izlemek için hava dairesiyle birlikte çalıştılar. Rüzgar güvenli sınırları aşarsa balonlar ya söndürülüyor ya da alçaltılıyordu. Yine de kazalar tamamen bitmedi. 1932 yılında dev bir kedi balonu bir sokak lambasına takıldı. Camlar parçalandı, kırıklar etrafa saçıldı ve çevredeki insanlar yaralandı. Bunun üzerine şehir, balonların belirli bir yüksekliğin üzerine çıkmaması gerektiğine dair kurallar getirdi.
Macy's de en uzun figürleri kısaltmak zorunda kaldı. 1960'lı yıllara gelindiğinde Macy's, Amerika'nın önde gelen perakendecilerinden biri haline gelmişti. Kıyıdan kıyıya uzanan şubeler vardı. Herald Square'deki amiral gemisi, mağaza hala bir turistik cazibe merkezi gibi görülüyordu. Şirket ürün çeşitliliğini genişletti. Ev eşyaları, elektronik ürünler, hatta seyahat acenteleri bile mağaza içinde yer aldı. Restoranlar açıldı, güzellik salonları kuruldu. Gelin kayıt hizmeti verildi. Amerikalılar banliyölere taşındıkça Macy's de onları takip etti. Alışveriş merkezlerinde ana mağaza konumuna geldi. Marka orta sınıfın hayalini temsil eder oldu. Uygun fiyatla kaliteli ürün fikri. Gelenekle modernliği birleştiren sıcak bir ortam ve her kesime aynı saygıyla yaklaşan güler yüzlü hizmet. Ama sorunların tohumu da bu yıllarda atıldı. Mart ve Target gibi indirimli zincirler daha düşük fiyatlar sunmaya başladı. Özel mağazalar belirli alanlarda müşteriyi kendine çekti. Rekabet sertleşti. 1970'li yıllardaki enflasyon kar marjlarını daralttı. Macy's buna hacmi büyüterek cevap verdi. Daha agresif bir genişleme başladı. 1976 yılında ise yeni bir gelenek başlatıldı. Ülkenin 200. yılı anısına 4 Temmuz havai fişek gösterisi yıllık bir etkinliğe dönüştürüldü. Vatansever müzikle senkronize edilen ayrıntılı havai fişekler büyük ilgi gördü. Ve Macy's adı bu kez Noel'e değil, başka bir ulusal bayrama da bağlandı. Fakat perde arkasında baskılar artıyordu. Büyük mağazaların bakım ve işletme maliyetleri yüksekti. Sendikalı iş gücü büyüyor, giderler şişiyordu. 80'li yılların ve 90'ların başındaki ekonomik durgunluklar satışları aşındırdı. Tüketiciler outlet merkezlerine ve büyük indirim mağazalarına yöneldi. 1986 yılında Başkan Edward Finkelstein döneminde şirket yeniden sarsıldı. Macy's devralma girişimlerini durdurmak ve bağımsız kalmak için kaldıraçlı bir satın alma yaptı. Ama bunun bedeli çok ağırdı. Şirketin üzerine büyük bir borç yükü bindi. Bu borç, modernleşmeye yatırım yapma gücünü sınırladı. Dahası yönetim Federated Department Stores'u devralmak için büyük bir mücadeleye girişti. Teklif başarısız oldu. Ama Macy's bu süreçte 2 zinciri daha satın aldı ve karmaşıklık arttı. Birleştirme süreci zordu. Üstelik tüketici zevkleri yeniden değişiyordu. 80'li yılların sonuna doğru karlılığı korumak giderek zorlaştı. Ocak 1992 ayında Macy's iflas koruma başvurusu yaptı. Bu, Amerika tarihindeki en büyük perakende iflaslarından biri olarak görüldü. Düşük performanslı mağazalar kapatıldı. Varlıklar satıldı. Çalışan sayısı azaltıldı. Bankacılar operasyonları düzene sokmak için yeni yöneticiler getirdi. Bir dönem prestijin simgesi sayılan Imagnin lüks zinciri büyük ölçüde tasfiye edildi. Bir asırdır parlayan kırmızı yıldız ilk kez lekelenmiş gibiydi. Alışverişçiler indirimli mağazalara ve daha uzmanlaşmış yerlere yöneliyordu. Her şeyi satan tek bir mağaza fikri eski moda görünmeye başlamıştı. Yine de özellikle New York'ta birçok insan markaya olan bağlılığını korudu. İflas döneminde bile gelenekler kesilmedi. Her şükran gününde geçit töreni yapıldı. Balonlar sokakların üzerinde süzülerek bazı şeylerin kalıcı olduğuna dair bir güven duygusu vermeye çalıştı. Noel Baba her yıl daha sade süslemelerle de olsa yeniden ortaya çıktı. Maliyetler kısılırken bile 4 Temmuz havai fişekleri gökyüzünü doldurmaya devam etti. Bu durum tuhaf bir gerçeği gösteriyordu. Macy's mali olarak tökezliyor olabilir ama kültürel olarak hala canlıydı. Çünkü bu gelenekler şirketin kurumsal sorunlarının ötesine geçmişti. Amerikan takviminin bir parçası haline gelmişti. 1994 yılında kurtuluş geldi. Macy's bir zamanlar satın almaya çalıştığı Federated Department Stores'la birleşti. Yeni yapı Macy's adını korudu. Faaliyetler başka bir düzene taşındı. Genel merkez Cincinnati'ye alındı. Imagni'nin kalan parçaları kapatıldı. Bölgesel bölümler birleştirildi ve birçok tarihi isim Macy's adı altında toplandı. 90'lı yıllar ve 2000'lerin başında bu süreç hızlandı. Düzinelerce bölgesel zincir satın alındı ve Macy's'e dönüştürüldü. Her dönüşümde kırmızı yıldız, sevilen yerel tabelaların yerini aldı. Bu strateji ulusal reklam ve tedarik verimliliği sağladı. Ama aynı zamanda yerel kimliğini kaybeden müşterilerde kırgınlık yarattı.
Yine de sonunda Macy's ülke çapında gerçek bir marka haline geldi. Strauss döneminden miras kalan başka bir yenilik de posta siparişi işiydi. Kırsaldaki insanlar büyük şehir mağazalarına kolay ulaşamıyordu. Bu sistem çiftçilere ve küçük kasaba sakinlerine şehirdeki malları satın alma imkanı verdi. Resimli kataloglar basıldı. Sofra takımlarından çocuk oyuncaklarına kadar her şey listelendi. Müşteriler sipariş formunu doldurup ödemeyi ekleyerek postayla gönderdi. Mağaza paketleri hazırladı ve demir yoluyla sevk etti. Bu hizmet Macy's'in etkisini New York'un çok ötesine taşıdı. Posta siparişi alanında öncü olan zincirlerle rekabet etmelerini sağladı. Ama müşteri tabanını büyüttü ve iyi niyet oluşturdu. Mağaza, alışverişçileri eğitmek için kurslar ve gösteriler düzenledi. Ev ekonomistleri bütçe yapmayı, besleyici yemek pişirmeyi ve yeni ev aletlerini kullanmayı anlattı. Terzilik ve mobilya düzenleme dersleri verildi. İnsanlar evlerini zevk ve modernliğin bir ifadesi olarak düşünmeye teşvik edildi. 1914 yılında mağaza bir iş bulma bürosu açtı. Kurslardan mezun olan kadınları ev hizmetlerinde ya da büro işlerinde işe yerleştirmeyi amaçladı. Bu hizmet yalnızca iş bulmaya yardım etmedi. Müşteriler arasında bir topluluk duygusu da oluşturdu. Dönemin büyük kurumları önemli bir gerçeği kabul etmişti. Ev içindeki tüketimi büyük ölçüde kadınlar yönlendiriyordu. Bu yüzden hizmetler onların ihtiyaçlarına göre şekillendirildi. Sallanan sandalyelerin ve okuma materyallerinin bulunduğu bir kadın dinlenme salonu, mağaza içinde nefes alma alanı sunuyordu. Bir de kreş vardı. Anneler alışveriş yaparken çocuklarını güvenle bırakabiliyordu. Bu adımlar daha sonra üçüncü bir mekan diye tarif edilecek fikrin erken bir işaretiydi. Evden ve işten ayrı, sosyal bir ortam. İnsanların oyalanabildiği, bir araya gelebildiği bir yer. Strauss kardeşler kadınların ilerlemesini özellikle destekledi. Margaret Gitchell'in yükselişi zaten güçlü bir örnek olmuştu. 1890'lı yıllarda mağaza Avrupa'ya gidip moda ve ev eşyası seçen kadın alıcılar işe aldı. Paris ve Londra'dan gelen raporlar doğrudan reklam dilini etkiledi. İlanlar daha samimi bir üsluba kaydı. Müşteriler cilalı maun korkuluklara tutunuyor, hareket eden basamaklara önce çekingen, sonra cesaretle adım atıyordu. Çocuklar sevinçle bağırıyor, yetişkinler hayretle izliyor. Gazeteciler bu sahneyi heyecanla kaleme alıyordu. Yürüyen merdivenler sadece kolaylık değildi, ilerlemenin ve modernliğin simgesiydi. Mağaza tedirgin olanları rahatlatmak için görevliler bile işe almıştı. En tepede dışarı fırlamayacaklarına dair güvence veriyorlardı. Zamanla yürüyen merdivenler, ürünler kadar ilgi çeken bir cazibe haline geldi. Bugün bile bazı orijinal ahşap yürüyen merdivenler tarihi eser gibi korunuyor ve hala kullanılabiliyor. Şirket kültürel gücünü toplumsal alanlarda da kullandı. Burslar sağladı, gıda bankalarına bağış yaptı, çeşitlilik girişimlerini destekledi. Sürdürülebilirlik ve kapsayıcı moda için tasarımcılarla ortaklıklar kurdu. Bahar çiçek gösterisi düzenlemeyi sürdürdü. Atlanta'daki büyük ağaç aydınlatma töreni gibi geleneklere ev sahipliği yapmaya devam etti. Bunların her biri mağazanın sadece satış noktası olmaktan öte güncel kalma çabasını gösteriyordu. Yine de büyük mağazaların yaşadığı genel sorunlardan tamamen kaçamadı. 2020'li yılların ortalarına gelindiğinde banliyö alışveriş merkezlerindeki pek çok şube kapatıldı ya da yeniden işlevlendirildi. Şirket, fiziksel mağaza sayısını azaltıp en iyi çalışan yerlere odaklanacağını açıkladı. Bazıları markanın çevrim içi bir pazara dönüşüp dönüşmeyeceğini tartışmaya başladı. Ama kazançlar dalgalansa da Macy's adı hala güçlüydü. İnsanların aklına hala dev balonlar, ışıl ışıl vitrinler ve Noel Baba'nın atölyesi geliyordu. Giderek anlaşılan şuydu: mağazanın değeri artık sadece binalarda değil, Amerikan bayramlarıyla kurduğu bağın yarattığı soyut iyi niyette saklıydı.